Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, umarım keyifler yerindedir. Bu açılımda aklınızdaki kişi ne düşünüyor, ne hissediyor, şu an hayatında neler olup bitiyor buna bakacağız. Özellikle şu an görüşmüyorsanız, hayatınızda değilse ve merak ediyorum ne yapıyor, ne hissediyor, ne yaşıyor diyorsanız sizin için çok iyi bir açılım olacak bu. Onun dışında şu an o kişi hayatımda, fakat ben yine de neler yaşıyor, neler hissediyor tam olarak bilmiyorum, emin değilim ve merak ediyorum diyorsanız sizin için de iyi bir açılım olacak. Şöyle iki ayrı desteden kartlarımı seçtim ve size iki ayrı deste hazırladım. Birinci ve ikinci deste, hangisini istiyorsanız, hangisini hissediyorsanız seçebilirsiniz. Fakat benim önerim her ikisini de izlemenizden yana. Çünkü genel bir açılım olacağı için her ikisinden de mesajlar alabilirsiniz. Mesajları kaçırmanızı istemem. Birinci destemizle başlayalım. Bakalım kartlar bize ne söyleyecek? Eğer ki ihtiyaç duyarsam ekstra kart da seçebilirim. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar, bu kişi hayatındaki bireyleri böyle kukla gibi hareket ettirme, işte onları yönetme, kullanma isteği içinde olmuş olabilir. Yani ben ne istersem onu elde etmek için hayatımdaki insanları yönetiyorum. Ya da kendimi şekilden şekile, kılıktan kılığa sokuyorum ve onları elde etmek, elime geçirmek istiyorum diyor olabilir. Şu anda mevcutta birilerini kullanmaya çalışıyor olabilir. Fakat bir yandan da intikam var burada. Bu yaşattığının intikamını yaşıyor diyebilirim. Bu da nedir? İşte hem kişiler gerçek yüzünü anlamış ve ona tepki gösteriyor olabilir ve şu an bunun sıkıntısını yaşıyor olabilir. Ya da geçmişte yaptığı şeyler önüne çıkıyor ve artık hani diyoruz ya, ne yaşattıysan onu yaşarsın. Bundan kaynaklı bir intikam sürecine girilmiş olabilir ve olumsuz bir süreçten de geçiyor olabilir. Artık bir şeyler net olsun istiyor. Yani uzun süredir bir sıkıntı, bir olumsuz süreç içerisinde ve diyor ki ya ben hayatımda bir şeyler doğru olsun istiyorum. Hatta üstüne bir de masumiyet kartı çıkmış. Yani evet, geçmişte belki bir şeyler olumsuzdu, olumsuzluklar yaptım ama daha masum ilerlemek istiyorum dediği bir sürece girmiş. Yeni vizyon ve katılım. Yenilik arayışında, hayatını değiştirme, yolunu, yönünü değiştirme isteğinde olduğunu görüyoruz. Yani artık geçmişi, geçmiş karakterini ya da yaşantıları geride bırakma isteğiyle ilerlemek, yenilenmek, daha masum, daha doğru bir yolda devam etmek isteğinde. Artık bu kukla olma ya da hatta şöyle söyleyeceğim, kendisi kuklalaşıyorsa, olduğundan farklı görünüyorsa ya da işte hayatındaki kişileri kullanıyorsa ben değişmek istiyorum dediğini görüyoruz. Bakalım ekstra yine kart da seçelim. Daha derin bilgiler alabiliriz belki. Aklınızdaki kişi hayatında neler yaşıyor? Arkadaşlar, şimdi masum olma isteği var diyoruz ya. Burada bakın, zihinsel işkence ve savaşçı. Geçmişin yükü, geçmişteki yaptıkları ona geri dönüyor arkadaşlar. Ve bunun işkencesini çekiyor zihinsel bir şekilde. Belki dışarı vurmak istemiyor kendini, burada savaşçı. Nasıl söyleyeyim, işte böyle hani yenilmez, dik duran, duvarları olan, işte kolay kolay üzülmeyen, kırılmayan biri gibi gösterme çabasında olabilir. Hatta dışarıya böyle görünme isteği olabilir ama zihinsel bir işkence çekiyor. Yani o yaşattıklarından kaynaklı, olumsuz akıştan kaynaklı, her ne yaşattıysa onları kendi hayatında yaşadığı için zihinsel olarak yıprandığını görüyoruz. Sürekli bir düşünme hali, hayatını toparlayamama durumu, olumsuzlukların üstünde bıraktığı etkiler, kendi yaşattıklarının ona geri dönüşü, bunların sıkıntılarını yaşadığını görüyoruz ve bir savaş veriyor. İşte bu savaş içsel bir savaş.
düzelme isteği, belki bunu yapmakta zorluk çekiyor. İşte yenilenme arzusu, yeni yollar arayışı, yeni bir akışa girme isteği. Artık daha düzgün bir yolda ilerlemek istiyorum diyor bu kişi kısacası. Ama işte biraz onun için bu zor. Belki geçmişi bırakmak, uzun zamandır yürüttüğü durumu bırakmak, bir şeylerden vazgeçmek onun için zor diye bunu yorumladım. Çünkü burada zorlanan biri var. Hayat ondan, bakın yine değişim, gördünüz mü? Hayat ondan ya da kişiler ondan intikam alma çabasında olabilir. Ödün vermesi gerekiyor ya. Bunu farkına varmış. Baskı. Görüyor musunuz? Yani kartlar bu kadar hani üst üste gelir. Değişim gerekiyor diyor. Değişmem gerek. Kendimden ödün vermeliyim. Bunu farkındayım. Ama kendimi baskı altında hissediyorum. Şu an oldukça sıkıntılı bir süreçte olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Baskı altında hissediyor. Zihinsel olarak yıpranmış. Savaş halinde, hem kendiyle, özellikle kendiyle ve tabii ki çevresiyle, yaptıklarıyla savaş halinde. Artık neler yaşattıysa bilemiyorum. Bunların geri dönüşüyle savaş halinde. Duvarlar var üstünde. Bütün sorunlar üstüne yığılmış vaziyette. Hiç mutlu hissetmiyor kendini. Dışarıya nasıl görünürse görünsün. Artık bir şeylerden vazgeçmeliyim ve bu yola gireceğim ve değişime ihtiyacım var. Değişmeye çalışıyorum. Bakın, yeni vizyonlar, değişim, yani yeni yollar arayışı. Ben artık bir şeyleri geride bırakıyorum diyor. Ona ne sıkıntı çıkarıyorsa, bunu kendi de yapıyorsa bunları bırakma isteği var. Çevresi bunu yapıyorsa çevreyi değiştirme isteği var ama %100 bir değişim yoluna girdiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Çektikçe çekiyorum kartı. Çünkü böyle sanki içini dökmeye ihtiyacı var bu kişinin. Sanki böyle daha çok konuşmak istiyor, bir şeyler anlatmak istiyor gibi geliyor bana. O yüzden de sürekli kart çekiyorum. Özellikle kuklanın üstüne çektim, farkındaysanız. Kuklanın üstüne çektim çünkü buradan daha çok bilgi almak istedim ve palyaço çıktı. Bu kişi belki de böyle ilişkilerinde ya da hayatının herhangi bir alanında, fark etmez, çok böyle umursamaz, çok alaycı davrandı. İşte kişileri burada yönetmeye çalıştı demiştim ya, çok alaycı davrandı, kırdı, üzdü, kılıktan kılığa girdi, şekilden şekle girdi, yalan söyledi, aldattı. Ama artık böyle gerçekler açığa çıkıyor ve bilgileniyor baykuşla birlikte. Artık gerçekler, karanlıktakiler gün yüzüne çıkıyor. Bu kişi artık yaşattıklarını yaşıyor ya da işte bu yalanların, gerçek yüzünün açığa çıkması ona kötü olaylar yaşatıyor. Kişiler, hayat, karma ondan intikam alıyor ve o eski mutluluğu ya da eskiden yaşadığı akışı bulamadığı için ve kendisi de farkındalık yaşadığı için değişmeye ihtiyacı olduğunu düşünerek daha masumlaşma isteğiyle, bakın burada palyaço vardı, kukla vardı, masumlaşma isteğiyle birlikte artık ben değişiyorum kardeşim, çok zor bu benim için ama değişiyorum diyor. Yani bu kişi yenilenme yoluna girmiş, bunu söyleyebilirim. Arkadaşlar, aklınızdaki kişi şu an tamamen kendi iç dünyasına odaklanmış ve değişme yolunda, ama umarım bunu başarabilir. Tabi bilemiyoruz. Şu an hepinizin aklındaki kişi farklı olduğu için bu yolda ilerleyecek mi ya da sonlandırabilecek mi, bu durumu başarabilecek mi? Bu işte kişisel açılımdır. Yani o kişiyi bilmem gerekiyor ve ona bakmam gerekiyor. Umarım birinci deste size fayda sağlar. Bilgi alabilmişsinizdir. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşın lütfen. Hemen İkinci desteye geçiş yapalım. Bakalım, bakalım. Bu arada kart işte bir desteye farklı, bir desteye farklı adet seçiyorsun derseniz o hiç sorun değil. O an yani hani içimden nasıl geliyorsa, her türlü mesaj alacağız zaten. Hani içimden nasıl geçiyorsa o şekilde yapıyorum ve almamız gereken mesajı alıyoruz. Arkadaşlar, şimdi burada odağımız imparatoriçe oldu. Hani dişil eril çok kullanmak istemem ama burada özellikle dişil tarafta güçlü duran bir kadın karakter görüyoruz. Aklınızdaki kişi
kadınsa, artık böyle güçlü olma isteği ağır basmış. O ulaşılmaz olan olmak istiyor ya da duygusal anlamda kendini yıpratmak istemiyor, mantıksal hareket etmek istiyor. Bir şeyleri, kendiyle ilgili bir şeyleri toparlamak ve güçlenmek istiyor diyebilirim. Ya da aklınızdaki kişi erkekse onun aklındaki kişi belki de ona bu şekilde davranıyor. Sert davranıyor ve karşımıza odak noktası olarak imparatoriçeyi verdi. Bu kişi, aklınızdaki kişi kendisini biraz baskı altında hissettiği bir süreç yaşamış. Artık hayatında neler varsa ona zorluk çıkaran, bunu kendi kendine de yapmış olabilir. Çok baskı altında hissettiği bir süreçten geçmiş. Koşullanmış, koşullanma, bir türlü kendini bırakamama, işte kendi düşüncelerinden vazgeçememe, bu düşünceler olumsuz dahi olsa hayır ben ne biliyorsam o doğrudur deme. Çok böyle sert davranmış olabilir, bir yol belirlemiş ve oradan asla caymıyor olabilir, kendi bildiğini okuyor olabilir bu kişi. Ama bu ona sıkıntı yaratmış ve onu baskılamış, bunu görüyoruz. Hep bir başarı arzusu var. Yani ben istediğimi elde etmeliyim, ben ne istiyorsam onu almalıyım. Böyle baskın karakter olma çabası var ve bu onu yoruyor. Kutsal su ile birlikte artık arınmak istiyor. Bakın, kutsal su ve iyileşme üst üste geldi. Arınmak istiyor, iyileşmek istiyor. Ya ben hem içsel hem de hayatımın her alanıyla ilgili iyileşmek istiyorum. Kendimi iyileştirmek istiyorum diyor ki birinci deste de aslında buna benzer çıkmıştı. Demek ki aklınızdaki kişiler aynı şeyleri hemen hemen yaşıyor ki yoğun bir şekilde bunu verdi bize. Bakalım, ekstra kartlar çekelim. Daha derin mesajlar alalım bu kişiden. Arkadaşlar, bu kişi, şimdi bulutlar, aslında burada açığa çıkan bir şeyler var. Belki kişinin gerçekliği, gerçek dünyası, gerçek hisleri, gizlediği her ne varsa açığa çıkmış. Bir şeyler, hayatındaki bir şeyler gün yüzüne çıkıyor. Yaptıkları, yapmadıkları onun karşısına çıkıyor. Belki içine gömdüğü şeyler karşısına çıkıyor. Olumsuzluklar yarattıysa bunların etkisi karşısına çıkıyor. Bir şeyler açığa çıkıyor ve artık hak eden hak ettiğini alıyor. Yani haç bize bunu söyler aslında. Der ki iyi olan iyilikle karşılaşır, kötü olan kötülükle karşılaşır ve bu kişi aşağılandığını hissediyor. Bu kişi muhtemelen geçmişte kötü şeyler yaptı, üzdü, kırdı, işte şurada olduğu gibi sert davrandı. Belki bu hapis durumu, baskılama durumu, kendisi yaptı bunu. Başarılı olma umuduyla. Çünkü hep almak isteyen, başarılı olmak isteyen, elde etmek isteyen taraftı. Fakat bunu kötü yollarla yaptı. Artık bunlar açığa çıkıyor bir şekilde. Onun canını yakıyor ve kendini aşağılanmış, küçük düşmüş hissediyor. Özellikle içsel olarak baskı hissediyor. Ve bundan kaynaklı o karma döngüsünden kaynaklı olumsuz bir sürece girdiğini görüyoruz ve bir mutsuzluk hissi hakim kendisinde. Yaptıkları geri dönmüş diyebilirim. Ve bundan kaynaklı aslında iyileşme ihtiyacı var kendisinde. Eğer ki bu çok sert bir karakterse, eğer ki burada gördüğüm gibi bildiği yoldan caymayan, ne düşünüyorsa onu yapan, ödün vermeyen sert bir karakterse bu da onun hayatını kötü etkilemiş olabilir ve bundan kaynaklı da artık ya biraz daha düşünen, biraz daha karşı tarafı da düşünecek, kendimi sorgulayacak biri olmak istiyorum, iyileşmek istiyorum demiş olabilir arkadaşlar. Cimri ve bolluk üst üste geldi. Bu kişi belki de öncelerden cimriydi. Verme konusunda çok şeydi, böyle ne derler? Akrep var cebinde mi derler. İşte bir şeyleri vermek istemiyordu. Hep alan taraftı. Şurada başarı demiştim ya, yine aynı şeye geliyoruz. Hep ben alayım, ben başarılı olayım, ben elde edeyim diyen taraftı ve çok cimriydi belki de. Ama artık bolluk, yani artık veren taraf olması gerektiğini farkında.
Belki de eskiden çok sabırsızdı ki şurada koşullanma, imparatoriçe, hapis, aslında baskın bir karakter, böyle ne istediğimi biliyorum. Ben istediğimle mutluyum. İstediğimi almak isterim tarzı böyle sert bir karakter gördük. Belki de artık sabırlı olması gerekiyor, cimri olmaması gerekiyor, artık verici olması gerekiyor ve bu yolda hareket etmesi gerektiğini farkında. Aslında iyileşme biraz da böyle. Yani toparlamam gerekirse aklınızdaki kişi geçmiş karakterinden, geçmiş davranışlarından, yaptıklarından sıkıntılar yaşıyor. Bunların döngüsü var burada ve iyileşmeliyim, değişmeliyim. Hak eden hak ettiğini alır. Ben bunu gördüm. Şu an kendimi aşağılanmış hissettiğim bir süreçteyim. Bir zorluk yaşıyorum. Ben veren taraf değildim ve şu an aynı süreci yaşıyorum. Yani ne kadar vermediysem şu an istediklerim bana gelmiyor. Geçmişte kendimi başarılı olmuş, mutlu hissettim ama şu an hiç mutlu değilim ve değişmek gerekiyor, iyileşmem gerekiyor. Daha sabırlı olmalıyım ve verici olmalıyım dediği bir süreçte olduğunu görüyoruz. İçsel bir bunalım hali yaşıyor diyebilirim. Aslında birinci ve ikinci deste hemen hemen aynıydı arkadaşlar. Muhtemelen aynı yapıda, aynı karakterdeki kişiler daha çok baskın geldi. Umarım ikinci deste de size fayda sağlamıştır. Aklınızdaki kişi neler hissediyor, neler düşünüyor, neler yaşıyor, bunu biraz olsun öğrenmiş olmuşsunuzdur. Yorumlarda buluşalım diyorum. Ben artık izninizi istiyorum. Boğazım da yoruldu. Birkaç kere çektim, hatta ilk çektiğim videoda bir elektrik kesintisi oldu. O yüzden şu an bayağı bir yorgunum açıkçası. Bilmiyorum sesimden belli oluyor mu? Yorumlarda buluşalım sizinle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.